Low Budget Talks'tan herkese merhaba. Ben Güneş. Bugün size farklı bir konudan bahsetmek istiyorum. Geçtiğimiz Kasım ayı içerisinde Azerbaycan zafer kutlamalarından dönen C-130E tipi nakliye uçağımız Gürcistan sınırları içerisine düşmüştü. Bu elim hadisede 20 askerimiz hayatını kaybetti. Bu olayla birlikte Türkiye'nin uçak envanteri konusu da tekrar kamuoyunun gündemine geldi. O günlerde hatırlarsınız birçok tartışma programında bu konu dile getirildi. Türkiye'nin gerekli adımları attığı ya da atamadığı, gecikmelerin olduğu konuşuldu. Herkes bir açıklama yaptı ama günün sonunda 2 ay sonra konu neredeyse tamamen unutulmuş görünüyor. Türkiye'de bazı şeylerin bu kadar hızlı gündeme gelip bu kadar hızlı gündemden çıkması, bu kadar büyük hadiselerin, bu kadar elim olayların bir anda unutulması akıl alır gibi değil. Ben çoğu zaman hıza yetişmekte zorlanıyorum ve algılayamıyorum. Ne olmuştu? Uçağımıza bir sabotaj mı yapılmıştı, saldırı mı yapılmıştı? İlk bulgular, teknik incelemeler ve ilk gözlemler açıklama yapılmadı, bir resmi açıklama yok ama bunun bir sabotaj ya da saldırı olmadığını, daha çok teknik bir konu olduğunu gösteriyor ya da yapısal bir nedenden olduğunu gösteriyor ki uzmanların çoğunluk kısmı bunun yapısal bir nedenden kaynaklandığını düşünüyor. Peki biz son 30 yıldaki benzer kazalara bakarsak iki kazanın dikkat çektiğini görüyoruz. Biri 2017 yılında Amerika'da olmuş. KC-130T tipi bir nakliye uçağı pervane palinin metal yorgunluğu nedeniyle kopmasıyla düşmüş. Bu kazada 16 kişi hayatını kaybetmiş. 2009 yılında ise Endonezya'da C-130 tipi bir nakliye uçağı yine kanat kopması sebebiyle düşmüş ve 97 kişi hayatını kaybetmiş. Açık kaynaklarda edindiğimiz bilgilere göre Endonezya'da bu kaza sonrası bazı yaptırımları olmuş ama devamını bilmiyoruz. Tek bildiğimiz gerçek C-130 tipi uçakların kullanımdan tamamen Endonezya'da kaldırıldığı. Amerika'da ise ne olmuş? Kullanımdan kaldırma söz konusu değil ama bakım sorumlusu mühendis yanlış beyan verdiği, adaleti engellemeye çalıştığı sebebiyle tutuklu yargılanmaya devam ediyormuş ve hakkında 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Şu anda da olay devam ediyor. Yani güncelliğini koruyan bir olay aslında. Tabii Gürcistan'da yaşanan olay sonrası nihai sorumluluğun kimde ve ya da nede olduğu Milli Savunma Bakanlığı'nın kaza kırım raporuyla ortaya çıkacak. Ama ilk izlenimlere göre az önce de dediğim gibi yapısal bir sorunun ya da teknik bir sorunun bu hadiseye neden olduğu görünüyor. Yapısal bir sorun olduğu üstüne durursak da orta kanat kutusunda metal yorgunluğu tezahür etmiş olabilir. Pervane arızası, ağırlık yükleme hataları gibi rotadaki durum, hava durumu etkenleri de göz önünde bulundurulmalı ama bu ihtimaller biraz düşük görünüyor. Şimdi size C-130 Hercules tipi uçakları biraz tanıtmaya çalışalım. Uçak Lockheed Martin firmasınca yapılmış ve ilk kez 1954 yılında bir uçuş gerçekleştirmiş. Yani nereden baksanız 70 yıllık bir uçaktan bahsediyoruz. Uçakta 4 adet Allison T-56 tipi motor bulunuyor. Uçağın azami kalkış ağırlığı 70 ton. Standart yük ile 3800 kilometrelik bir menzile sahip. Azami hızı ise 8 ila 10.000 metre aralığında 592 kilometre olarak görünüyor. Saatte 592 kilometre hıza çıkabiliyor. Ya o dönem böyle görmüşsünüzdür. Cem Yılmaz'ın çok eski bir setinden bir espriyi gündeme gelmişti. C-130 tipi uçaklarla ilgili bir konudan bahsediyordu. Orada çok yavaş gittiğine vurgu yapıyordu. Evet, uçak biraz yavaş. Uçak maksimum kapasitede 92 yolcuya kadar çıkabiliyor. 64 paraşütçü ya da taşıyabiliyor. 19 ton yük taşıyabiliyor. Peki bu uçak yani 70 yıllık tarihinde nerelerde kullanılmış? Vietnam Savaşı'nda kullanılmış, Körfez Savaşları'nda, Irak Savaşı'nda, Afganistan Savaşı'nda kullanılmış. Bizim tarafımıza bakarsanız da Kıbrıs Barış Harekatı'nda ve Bosna Savaşı'nda kullandığımızı görüyoruz. Peki Türkiye'nin envanterinde bu uçaktan halen kaç tane var ve ne zaman alınmış? Buna bir bakalım. Açık kaynaklardan elde edilen güncel bilgilere göre Türkiye'de 13 adet C-130E tipi uçak, 6 adet de C-130B tipi uçak var. Yani toplam 19 tane C-130 tipi uçağımız var. B tipi uçaklar 1962'de en son üretilmiş.
E tipi uçaklarsa 1974. Bu tabii genel bir üretim tarihi. Bizim aldığımız C-130B tipi uçaklar 1964'ten 1991 yılına kadar Amerika'da kullanımda kalmışlar. Ve 80'lerden sonra emekliliğe ayırmaya başlamış Amerika bunları. Biz de emekliliğe ayrıldıktan sonra, yani Amerika kullanmayı bıraktıktan sonra bu uçakları ikinci el olarak 30'lu yaşlarına gelmişken satın almışız. Halen envanterimizde olduğunu varsayarsak bir 30 yılda biz kullandık. Yani bu uçaklar 60'lı yaşlarını çoktan geçmiş görünüyor. Ve halen kullanımda olduğunu varsayarsanız biraz süreyi aşmış gibi duruyorlar. Düşen uçağımız ise C-130E tipi uçağımız, yani 1968 yapımı. Bu uçaklar 2012 yılında Suudi Arabistan'dan yine ikinci el olarak satın alınmış. 2012'den 2014 yılına kadar 2 yıllık bir modernizasyon sürecinden geçiyor. Bu çok kapsamlı bir modernizasyon süreci, RGS modernizasyonu yapılıyor ve uçaklar 2014'te kullanıma giriyor. Şimdi konuştuk. 60 yılı devirmiş uçaklardan bahsediyoruz. Modernizasyon yapılmış, tekrar kullanılmaya başlanan uçaklar diyoruz. Peki bir uçak 60 yıldan fazla süre kullanılabilir mi? Bu sorunun cevabı evet, kullanılabilir. Buna örnek olarak B-52'leri verebiliriz. Amerika B-52'leri 1952 yılından beri kullanıyor ve hala envanterinde 76 tane uçak var. 2050 yılına kadar da kullanmayı planlıyor. Bir uçağa gerekli modernizasyon, gerekli bakım onarım ve teknik kontroller yapıldığı sürece o uçak 60 yılı devirebilir. Peki bir savaş uçağı mı devirebilir, bir nakliye uçağı mı devirebilir? Bir nakliye uçağı devirebilir. Çünkü az önce de bahsettiğimiz gibi Cem Yılmaz'ın da stand-up gösterisinde bahsettiği konu, bu uçaklar yavaş ve daha uygun irtifalarda gidiyorlar. Yani çok fazla G-Force'a maruz kalmıyor. Bir F-16 kadar fazla hız yapmıyor, fazla basınç uygulanmıyor. Bu nedenle de kullanım süreleri 60 yılları bulabiliyor. Ama evet, bizim C-130 uçaklarımız artık sınırlarına gelmişti ve değiştirilmesi söz konusuydu. Zaten bununla ilgili de Türkiye'nin bir planı vardı. Bu kazadan sonra gündeme geldi. Türkiye'de bu uçakların artık değiştirilmesi gerektiğini planlamıştı ve yavaş yavaş envanterden de bu uçaklar çıkacaktı. Ama biz RGS projesine geri dönelim. Bu modernizasyon, gerekli modernizasyon yapıldı mı? Yani az önce bahsettiğimiz konu. Gerekli modernizasyon Türkiye yaptı mı? Evet, yaptı. Yani bu uçaklar günümüzün şartlarına uygun hale getirildi. Ama yapısal sorunlarla ilgili bir şey yaptık mı? Açık kaynaklarda bu yer almıyor. Yani metal yorgunluğunu engelleyecek bir şey yaptık mı? Bunu bilmiyoruz. İşte burada bir engelleyemeyeceğiniz bir sorun var. Yani uçaklar artık gerçekten son yıllarında, son kullanım yıllarındaydı büyük ihtimalle. O yüzden de değiştirilmesi gerekiyordu. Türkiye'nin evet bunu değiştirme planı var. Yani İngiltere ile yapılan anlaşmayla 12 adet C-130J tipi Süper Herkül modeli uçağı satın aldık. 10 tanesi Mayıs 2025'te Türkiye'ye de geldi. 2 tanesi de yıl sonunda geleceği söyleniyordu. Şu an durumunu bilmiyorum aslında. Ve bu 10 uçak, gelen 10 uçak modernizasyonda. Ama modernizasyon tamamlanmadığı için henüz envantere girmedi. Bu kaza sonrasında ne oldu? Şu an kullanımda olan uçakların kullanımı durduruldu. J modellerinin büyük ihtimalle modernizasyona da hız verilmiş olmalı. C-130'ların bugüne kadar yaşadığı toplam kazalara baktığımızda, yani global anlamda %35 pilotaj hatasından kaynaklandığını görüyoruz. Yani %20 motor arızası, %20 düşman ateşi, %15 metal yorgunluğu, %10 da diğer nedenler olarak sıralanmış. Bizde ise durumun metal yorgunluğu ya da diğer nedenlere gireceğini düşünüyorum. İşte büyük bir talihsizlik var ortada ama bu işin neden olduğunu tam olarak öğrenmek için Milli Savunma Bakanlığı'nın kaza kırım raporunu beklemeliyiz diye düşünüyorum. Peki bu İngiltere'den alınan uçaklar yeni mi? Yine yeni değil. 1998 yapımı uçaklar alıyoruz. İngiltere 25. görev yılında bu uçakları emekliye ayırdı ve satışa çıkardı. Biz de ikinci el olarak satın aldık. Gerekli bakımlar yapıldığı takdirde yine 60'lı yıllara kadar kullanabileceğimizi düşünüyorum. Ama dediğim gibi bu sefer daha e, erken davranıp yenileme sürecini daha hızlı yapmak gerekiyor herhalde, yaşanan olaylardan ders çıkararak. Ama e, daha modern bir uçağa kavuşacağı bariz.
Türk Hava Kuvvetleri'nin. Konuşmaya başlarken söylediğim gibi Türkiye'de bazı olaylar çok hızlı değişiyor. Gündem çok hızlı değişiyor ve yaşanan bu elim hadise bile hemen kamuoyunun gündeminden çıkıyor. Şu an arasanız 2 ay önceki haberlerden sonra yeni bir habere rastlayamazsınız. Hangi gelişmeler yaşandı? Uçaklar yenileniyor mu? Yeni uçak geliyor mu? Jet, bu 130J'ler dışında başka uçak alınacak mı? Ya da kara kutu incelemesi ne aşamada gibi sorularla ilgili hiçbir haber sitesinde hangi görüşten olursa olsun bulamazsınız. Çünkü gündem bambaşka yerlerde. Haber kanallarında ekranın dörde bölündüğü ve dört kafanın ekranı işgal ettiği bir dönemden geçiyoruz ve bunlar tamamen hype kovalıyor. Yani gündem kovalıyor ve gerçek habercilik herhalde başka nesillerin göreceği bir şey olacak. Biz kendi adımıza olayı tekrar hatırlamanıza, şu anki duruma ve gelecek planlarına dair bilgiler vermek istedik. Özet bir video yapmak istedik. Bu vesileyle de hayatını kaybeden askerlerimize Allah'tan rahmet, sevenlerine de başsağlığı diliyoruz.